Merhaba Kült TV'nin araştıran insanları. Adeta her taşından ayrı bir gizem fışkıran, dünyanın incisi, eşsiz şehir İstanbul'un bir gizemini daha aydınlatmanız için yolunuza ışık tutmaya çalışacağım bir video ile sizlerle beraberiz. İstanbul'un silüetiyle belki de en çok özdeşleşmiş semtlerden biri olan o meşhur Galata ve burası ile bütünleşen Galata Kulesi. Galata'nın tarihine bakacak olursanız birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. İstanbul'un fethedilmesinden sonra Galata kolonisi de kendiliğinden Fatih'e teslim olmuştur. İstanbul kuruldu kurulalı bilinen en eski tarihte de burada yaşayan bir sülale tarihin her döneminde sahnede yer almış ve varlığını sürdürme başarısı göstermiştir. Buradaki başarı kendilerine göre tabii. İşte ben sizlere bugün Galata Kulesi'ni ve bu esrarengiz sülaleyi anlatacağım. Galata Kulesi aslında gemiler için bir deniz feneri görevi görmekteydi. Bizans devrinde buraya İsa Kulesi ismi verilmişti. Uzun yıllar bu isimle anıldı, ta ki fethe kadar. Fetihten sonra Türklerin eline geçen bu kule çok çeşitli amaçlar için kullanılmıştır. Hapishane, deniz feneri, yangın kulesi, ayrıca 16. yüzyılda Kasımpaşa tersanelerinde çalıştırılan Hristiyan harp esirlerinin barınağı olarak da kullanılmıştır. Fakat kulenin kullanım amaçları arasında en önemlisi rasathane olarak kullanılmasıdır. Ki Sultan 3. Murat'ın müsaadesiyle burada Müneccim Takuyuddin tarafından bir rasathane kurulmuştur. Ancak bu rasathane 1579'da kapatılmıştır. Burasının bir gözlem kulesi olması dikkat çekiciydi. İşte az önce dikkat çektiğim o sülale devreye girerek rasathaneyi kapattırmıştır. Kuledibi diye adlandırılan mahallelerde fetihten hemen sonra çok esrarengiz olaylar oluyordu. Kulenin dibinde cesetler bulunuyordu. Kalpleri sökülmüş olarak bulunan bu kadınlar hemen gayrimüslim mezarlıklarına defnediliyorlardı. Konunun esrarengizliği aslında fetihten çok öncelere dayanıyordu. Kule dibinde gizli bir tarikat vardı. Bu tarikat paganist ritüeller uygulayan o sülalenin bağlı olduğu bir tarikattı. Konstantiniye döneminde Galata efsaneleri kulaktan kulağa yayılıyordu. Bir müddet sonra o bölgedeki herkes korkudan kaçmış ve o sülale dışında hiç kimse kalmamıştı. Artık korkudan kimse de o bölgelerde dolaşamıyordu. Korkudan girilemeyen bu bölge daha sonra imtiyazlı bir alan olmuş ve itibar görmeye başlamıştır. Bunun sebeplerinden biri ise o kadim sülalenin orada bir fahişe tapınağı kurmasıdır. Bir çeşit genel ev yani. Zaten mabet fahişeliği antik Mısır'da hatta günümüz Hindistan'ında da görülen çok eski bir ibadet şeklidir. Ama buranın farklı bir özelliği vardı. Burada önce ayinler yapılıyordu. Ancak her isteyen bu ayinlere katılamıyordu. Daha çok elit tabaka bu ayinlere iştirak ediyordu. Oraya gidenler itibarlı sayılıyordu. Korkulan kimseler oluyorlardı. Aynı zamanda nüfuzlu kimseler olarak bulundukları krallığın yapısında söz sahibi oluyorlardı. Bugün orada yine genel ev vardır. Tarih tekerrür ediyor diyenler haksız da sayılmazlar. Bu kulede ilginç şeyler oluyordu. Mesela senenin belli dönemlerinde kule dibindeki ritüelden sonra kuleye çıkılıp seçilen kimseler atlayarak intihar ediyorlardı. Bu durum fethe kadar devam etti. Fetihten sonra esrarengiz şekilde bazı intiharların yani kuleden atlama modasının olması tabii ki Osmanlı idaresinin dikkatini çekmişti. Fatih'in emriyle araştırılması ferman buyurulmuştu. Bahse konu ferman Topkapı Sarayı Müzesi arşivlerinde 2016 senesinde tesadüfen bulunmuştur. İşte biraz önce naklettiğimiz bilgiler böylelikle gün yüzüne çıkmıştır. Fatih devri ve sonrası esrarengizlikler az da olsa yine devam etmişti. Fakat oradaki sülale format değiştirerek varlığını bir şekilde devam ettiriyordu. Abdülhamit Han döneminde burada intihar vakaları yine artmıştı. Yani kuleden atlayarak intihar. Bu ritüellerden bir türlü vazgeçmiyorlardı. Abdülhamit Han'ın ilgisini çeken bu olay istihbaratçılarını oraya sevk etmesine neden oldu. Gelen raporlar çok ilginçti. Kule dibinde tıpkı eski dönemlerde olduğu gibi yine fuhuş yapılıyordu. Ticaret gemileriyle dünyanın çeşitli yerlerinden gemilerle gelen kadınlar buradaki o eski tarikat tarafından fuhuşa zorlanıyor, gayrimeşru doğan çocuklar belli bir yaştan sonra çok gizli bir ritüelle intihar ettiriliyordu. Abdülhamit Han'ın zabitleri aldıkları fermanla oraya baskın düzenlediler ve bir tür masonik bir yapı ile karşılaştılar. Sorguya çekilen itirafçılar serbest bırakıldılar. Ancak bir süre sonra bunların da intihar ettikleri gözlendi. Teşkilat dağıtılmasına rağmen o eski sülale orada kalmaya devam etti. Aile çok zengindi. Adeta İstanbul'un en zenginiydiler. Bu ailenin en ilginç akrabalarından biri ise bankerlik yapan Yahudi Komando ailesiydi. Bu sülale Osmanlı döneminde bir ticaret anlaşmasında aracı olunca
Yahudiler tarafından aforoz edildi. Bu kişi öldüğünde ise anıt mezarı harabe halinde bırakıldı. Geçtiğimiz yıllarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından anıt mezar yaptırıldı. Bu konuda internette fazlasıyla bilgi mevcut. Ufak bir araştırma ile kolayca ulaşabilirsiniz. Fetihten önce kulenin tepesinde bakır bir levha üzerinde masonik bir göz olduğunu da hatırlatalım. Bilindiği gibi Hazarfen Ahmet Çelebi Galata Kulesi'nden Üsküdar'a uçmuştu. Hazarfen'in uçtuğu yer Üsküdar'dı. Kız Kulesi'nin üzerinden geçerek buraya indi. Bizans tarihinde Galata Kulesi'ne İsa Kulesi denmesi boşuna değildi. O tarikat o dönemde Hz. İsa'nın Galata Kulesi'ne ineceğini kulaktan kulağa yayıyordu. Hristiyanlığa girmiş ancak eski paganist inançlarını da tamamen terk etmemiş olan Bizans halkı İsa'nın Ayasofya'ya ineceğini bekliyorlardı. Hz. İsa'nın hangi kuleye ineceği bir çekişme konusu haline gelmişti. Velhasıl Hazarfen Ahmet Çelebi Galata Kulesi'ni özellikle seçmişti. Oraya Hz. İsa'nın inemeyeceğini ama oradan bir Türk bilim adamının uçacağını ispat etmişti. Şimdi tekrar konumuza dönelim. Abdülhamit Han'ın istihbaratçılarının verdikleri raporlarda şunlar vardı. Ritüelde bir mizansen vardı. Hz. Musa ve Firavun kıssasında bir olaya atfedilen mizansen. Firavun tahtını yok edecekler diye tüm doğan erkek çocukları öldürtüyordu. Bilinen bir hikaye. Hani Firavun bir rüya görüp korkmuştu. Rüyasını tabircilere anlattı ve ne manaya geldiğini sordu. Kendisine bir erkek çocuğu dünyaya gelecek. O çocuk senin saltanatını yıkacak dediler. Firavun da bunun üzerine doğan bütün erkek çocukların öldürülmesini emretti. Firavun'un muhafızları ev ev dolaşırlar. Yeni doğan çocuk olup olmadığını kontrol ederlerdi. Üremenin devamı için kız çocuklarını ve kadınları hayatta bırakıyordu. Belli bir seneye kadar erkek çocuklarının katledilmesi, kız çocuklarının bırakılması şu terimi doğurmuştu. Hayat kadınları. Yani hayatta kalan kadınlara verilen isim. İşte burada kutsal akrabalık devreye giriyor. Paganist, yarı Hristiyan Bizans ile bu sülalenin ortak bir akrabalık nesli olmuştu. Kutsal akrabalık bir kod. Anlaması gerekenler mesajı anlayacaklardır. Burayı da fazla kurcalamamakta fayda var. Daha sonraları bu kulenin yanında küçük bir kule daha yapılmış ve burası ikiz kuleler olarak anılmaya başlanmıştır. Buraya göz hastanesi yapılmış ancak bu sıralarda onu oradan kaldırılmaya uğraşılmaktadır. Ayrıca bir başka dikkat çeken nokta da Galata Kulesi'nin aynısı bugün Estonya'da da vardır. Elbette ki bu tesadüf değildir. İslam dininde intihar haramdır. Kültür dememizin sebebi başkadır. Bazı yabancı tarikatların topluca intihar ettiklerini sık sık duyarsınız. Anlatmak istediğim insanlardan çok intihar şekli. Müslümanlar ekseriyetle intihar etmezler. Etseler bile kendilerine yüksek bir yerden atmazlar. Tarihte Türk sultanları arasında yüzündeki zehri içerek canına kıyanlar vardır. Japonlar ise harakiri yaparlar. Tarihi kayıtlara göre şöyle bir olay var. 1876 tarihinde bir Avustralyalı nöbetçilerin dalgınlığından faydalanıp kendini kuleden aşağıya atmıştır. Daha sonra acaba bu kuleden kimler atlayıp intihar etmiştir? Cumhuriyet tarihinde yüksek yerden atlayarak intihar etme özellikle Boğaz Köprüsü'nün yapılışından sonra artmıştır. Köprüden atlayan ilk vakalardan birinde Masonik locanın telkini olmuş mudur? Boğaz Köprüsü'nden ilk intihar eden kişiyi biraz araştırın. Bakın neler bulacaksınız. Ayrıca Galata Kulesi'nin mimari planlarındaki çapına ve yüksekliğine de bir göz atın. Acaba ortaya çıkan rakamlar neyin simgesi ve nerenin koordinatlarını işaret etmektedir? Bugün o bölgede o sülale yine devrede. Galata Port ile özerk bir alan mı yaratılmak istenmektedir? Arap Camii bu yüzden mi feda edilmek isteniyor? Galata Port'a kim talip olmuştu? Sonra onun sonu ne oldu? Fotoğraf gün gibi meydanda. Fetih öncesi duruma dönmek isteyenler çarpışıyor. Hristiyanlar ekümeniklik istiyor. Yahudiler de boş durur mu? Onlar da Galata'yı istiyorlar. Bizim İstanbul'umuzu parsellemişler. Birbirleriyle zaman zaman ittifak yapıyorlar. Zaman zaman da çatışıyorlar kendi emelleri uğruna. Hristiyanlar ekümeniklik maskesiyle siyasi özerklik, Yahudiler ise Galata Port maskesiyle ticari özerklik istiyorlar. Meselenin özü budur ve o kadim sülale hala iş başındadır. İstanbul'da bulunan diğer gizemli yapıların fotoğraflarını da kısa anlatımlarla Instagram hesabımdan paylaşıyorum. Haberdar olmak, bilmek, öğrenmek isteyenler beni Instagram'dan takip edebilirler. Bir videomuzun daha sonuna gelirken araştırmalarımızın gelişerek devam edebilmesi için videoyu Facebook, Twitter gibi ortamlarda paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olabilmek için Kült TV'ye abone olarak
Araştıran İnsanlar topluluğuna katılmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşünceye kadar hoşça kalın araştıran insanlar.